Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Beklenen gün geldi. Alamut Kalesi'ne gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Alamut Kalesi hakkında kapsamlı araştırma yaptım. İnşallah bunları size aktarmaya çalışacağım. Eğer beni desteklemek istiyorsanız yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Şimdi Alamut Kalesi'ne doğru yola çıkalım. Şimdi biz taksiyle Alamut Kalesi'ne gideceğiz. Kişi başı 100.000 tümen alacak. Dönüş de öyle. Toplamda 400.000 tümen olacak. Tabii bizi orada beklemesi gerekiyor. Beklediği için de ücret alacak. Sonra ne kadar ücret verdik size söylerim. Musa Nişaburi Alamut Kalesi'ne yaklaştığı zaman Alamut Kalesi'ni uzaktan gördüğünde şu şekilde parmaklarını ısırıyor ve inanabiliyor musunuz? Şu an aynı şekilde ben de öyle oldum. Şok oldum. Yani kalenin olduğu yeri bir görseniz var ya şok geçirirsiniz. Bakın. Bakın kale nerede? Biz şu taraftan geldiğimiz zaman yani kale o değil herhalde diye böyle kaldım. Kalenin olduğu yer o kadar uç noktada ki yani zaten o kaleye ulaşmak imkansız gibi bir şey. Düşünün. Hele o geldiğimiz yollar var ya böyle dönemeçliydi. Gelene kadar böyle başımız döndü. Yani gerçekten yolu çok zor. Zaten buraya genellikle İranlılar gelmiyor. Sadece yabancı turistler geliyormuş. Yolu kötü olduğu için İranlılar buraya gelmeyi fazla tercih etmiyorlar. Şimdi bilet alıp yukarı çıkalım. Alamut Kalesi dediğimiz zaman akla ilk gelenler Hasan Sabbah, İsmailiye mezhebi ve Batinilik fırkası. Hasan Sabbah hakkında bildiğimiz bazı bilgiler var ama Hasan Sabbah hakkında çok fazla rivayet var. Ve ben kapsamlı bir araştırma yaptım ve bu yaptığım araştırmaları size de tek tek açıklamaya çalışacağım. Hasan Sabbah hakkında genel olarak bizim bildiğimiz bilgi ne? Hasan Sabbah fedailerine haşhaş veriyordu ve sonra onları yalancı cennetlerle kandırıyordu. Bu şekilde onlar gözü kara suikastler uyguluyordu diye biliyoruz. Ama benim yaptığım bu kapsamlı araştırma biraz daha farklı anlatıyor. Bunları size aktarmaya çalışacağım. Hasan Sabbah hakkında çok fazla rivayetler var. O yüzden tartışmaya müsait olduğu için siz de bildiklerinizi mutlaka yorumlarda belirtin. Kaleye çıkmak için sonradan böyle merdivenler yapmışlar. Yavaş yavaş kaleye doğru çıkıyoruz. Kalenin olduğu yere bakar mısınız? Yani burayı kuşatmak zaten çok zor.
Hasan Sabbah'ın doğum tarihine dair elimizde kesin bir bilgi yok. Birkaç tane rivayet var. Ama Hasan Sabbah Şiiliğin önemli merkezi olan Kum şehrinde dünyaya geliyor. Babası 12 İmam Şiiliğinin önemli kişiliklerinden bir tanesi. Hasan Sabbah'ın eğitiminde fıkıh, kelam, mantık, felsefe, matematik dersleri almasını sağlıyor ve Hasan Sabbah 17 yaşına geldiği zaman bir Fatimi dayısı ile tanışıyor. O zamanlarda Fatimiler İsmailiye mezhebine mensuplar ve dayının kelime anlamı ise İslam dünyasında farklı mezheplere, fırkalara davet olarak seçilen kişinin unvanına diyorlar. Yani şöyle söyleyebiliriz, tebliğ eden kişi. Hasan Sabbah bu dayıdan etkilenerek İsmailiye mezhebine geçiş yapıyor. İsmailiye mezhebi ise Şiiliğin bir kolu, yani farklı bir mezhep. Normal bildiğimiz bizim Şii mezhebinde 12 imam var ama bu mezhepte 7 tane imam var. Şii mezhebinin 6. imamı olan İmam Cafer-i Sadık'ı kabul ediyorlar ve 7. imam olarak İmam Musa Kazım'ı kabul etmiyorlar. Onun diğer oğlu olan İsmail'i kabul ediyorlar. Ve Batinilik de onların fırkası olarak biliniyor. Ama Batiniliğin asıl görüşleri tamamen farklı, tamamen İslam'dan uzak görüşler. Onları da gidelim yukarı size anlatacağım. Kaleye giden patika yol var ama şu an böyle merdivenler yapmışlar. Daha rahat çıkabiliyoruz. Önceden çok dar patika yoldu. Zaten burayı kuşatmak o kadar da kolay değil. Çünkü askerler çıkmak istedikleri zaman hep birlikte çıkamıyorlar. En fazla 2 kişi çıkabilir. Batınilik ne? Şimdi size onu anlatacağım. Bu çok önemli bir konu. Çünkü bu tarihi anlamamız için batıniliğin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Ben şöyle bir yere oturayım. Oturup size anlatayım çünkü yüzüme güneş vuruyor. Böyle daha iyi. Hasan Sabbah İsmailiye mezhebine geçtiğinde Mısır'a İsmailiye mezhebi hakkında eğitim almak için okumaya gidiyor. Ve Mısır'da İran tarihini okuyor. Ve okuduklarına inanamıyor. Diyor ki aman Allah'ım, yani önceden biz dünyanın yarısına hükmediyormuşuz. Ve şu an biz kendi tarihimizi bilmiyorduk. Ve önceden bize İranlılar diyorlarmış. Çünkü İslam yayılmaya başladığında Araplar İran'a giriş yaptıkları zaman İran tarihi okutulmuyordu. Ve İranlılara İranlı değil Acem deniyordu. Acemin anlamı ise Arap olmayan. Yani o zamanlarda İranlılara Acem diyorlar ve İranlılar kendilerini fazla da tanımıyorlar. Kendi tarihlerini bilmiyorlar ve genel olarak medreselerde İran tarihi ve eski Farsça okutulmuyor. O zamanlarda sadece Tebez medresesinde Farsça okutuluyor. Biliyorsunuz İran tarihinde Firdevsi çok önemli bir konuma sahip. Çünkü Farsça unutulmaya başladığı zaman Firdevsi eski Farsçayı toparlıyor. O yüzden İran tarihi için çok önemli bir kişilik. Zaten biliyorsunuzdur, Farsçada çok Arapça kelime var. Farsçayı kurtarmaya çalışmışlar ama yine de hala Farsçada çok fazla Arapça kelimeler var. Ve sonrasında Hasan Sabbah batinilik fikri akımıyla İran'a dönüyor. Bu batinilik ne? Maddi, manevi Arap himayesinden İranlıları kurtarmak. Yanlış duymadınız. Maddi, manevi Arap himayesinden İranlıları kurtarmak. Dinle alakası yok. Tamamen milliyetçiliğin olduğu bir düşünce sistemi. Ve Hasan Sabbah Alamut bölgesine yerleşiyor. Bu bölgenin adına Alamut diyorlar ve Alamut Kalesi'nin adına o zamanlarda Tebes Kalesi diyorlardı. Hasan Sabbah buraya yerleştiği zaman ne yapıyor? İlaç satıyor. İlaç yapıyorlar ve satıyorlar. Bu bölgede pirinçler, buğdaylar, zeytin ağaçları, ormanlar, binbir çeşit bitkiler yetişiyor. Yani burası onlar için çok önemli bir konum çünkü çok bereketli bir toprağa sahip ve o zamanlarda ilaç satıcılarına haşhaşi diyorlarmış ve onlar hem doğal hem de kimyasal ilaçlar satıyorlar. Kimyasallar ne? Tiryak, işte böyle ağrı kesici tarzı, işte
tiryak oluyor, haşhaş oluyor vesaire. Bunlara kimyasal, diğerlerine doğal ilaç diyorlar. Şimdi ben bu bilgileri size aktarıyorum. Bunlar kendi görüşüm değil tabii ki de. Ben araştırma yaptım ve araştırma yaptığım kaynaklar da genel olarak batılı kaynaklardı. Çünkü İranlıların kaynaklarından araştırma yapmak istemedim. Bunun sebebi de belki taraflı bakış açısı olabilir. O yüzden böyle bir şey yapmadım. Şimdi benim verdiğim bu bilgiler tamamen kaynaklar doğrultusunda. Ben bunları size aktarıyorum. Siz de bildiklerinizde aktarın. Bunu tekrar söylüyorum. Yani bu bilgiler benim araştırdığım bilgiler. Kendime ait bilgiler değil ve bu araştırdığım bilgiler de tamamen kaynaklı. Bunu da şimdi size tekrardan söylüyorum. Çok sıcak. Çok yorulduk. Biraz şurada dinlenelim. Bakın. Kaleye buradan gidiliyor. Ve kale orada. Alamut Kalesi'nde Hasan Sabbah'a ait bir tane hastane bulunuyordu. Hasan Sabbah ilaç yapıp sattığı zamanlarda onun iş arkadaşı Horasan'a da ilaç satalım diyor. Hasan Sabbah bunu reddediyor. O zamanlarda Horasan'da kim yaşıyor? Selçuklu Devleti var ve Nizamülmülk var. Batıniliğe karşıt birisi. Batıniliği genel olarak halk yoldan çıkmışlar olarak tanımlıyor. Çünkü o zamanlarda kendilerini açık açık tanıtmadıkları için halk onları tamamen dini bir fırka sanıyor. Ama onların niyeti tamamen farklı. Batınilik fırkası şöyle tanımlanıyor. Kur'an ayetlerinin içsel anlamları var. Biz insan kulları bunları anlamlandıramayız. Bunları sadece masum yani günahsız olan imamlar tefsir edebilir. O yüzden biz sadece bunları yüzeysel biliyoruz diye bir inanışın olduğunu, bu görüş akımını yaymak istedikleri olarak tanımlanıyor. Ama şöyle bir durum var. Şii mezhebini yakından tanıyanlar zaten Şii mezhebinde böyle bir görüş olduğunu bilirler. Şii mezhebinde de aynı şekilde. Sadece Kur'an tahrif edilmemiş. Tefsirlerde sıkıntı var. O yüzden bu kadar görüş ayrılıkları var. Zaten önceden bunlar çok ayrıntılı bir şekilde tefsir edilseydi şu an görüş ayrılıkları yaşanmazdı diye bir düşünce sistemine sahipler. Ve Şii mezhebinde şu an Kur'an'ın tefsirini beklenen İmam Mehdi yani 12. imam gelecek tefsir edecek diyorlar. Yani bu görüş zaten Şii mezhebinde var. Bunu batıniliğe bağlayamayız. O yüzden batıniliği benim anlattığım gibi kabul edersek daha mantıklı. Çünkü şöyle bir şey var. Yani dini fırkaların yayılması o kadar kolay değil. Ama milliyetçilik faaliyetlerinin yayılması çok kolay. Çünkü insanların milliyetçilik duygularını kabartarak siz istediğinizi yaptırabilirsiniz. Şu an kendi milleti için canını veren insanlar yok mu? Var. O yüzden milliyetçilik faaliyeti çok daha hızlı büyüyebilir ve insanlar canını bile feda edebilir. Yolu belirtmeselerdi vallahi ben yolu bulamazdım. Yani o zamanlarda düşünün, yol belirtilmediği için zaten bulma imkanları yok. Yani zar zor bulabilirler. Yolda gelirken tarih gözümde canlandı. Çünkü okuduğum kitapta burada yüksek dağların olduğu, farklı bitkilerin olduğu, şuraya bakar mısınız? Çok farklı birçok bitki var. Ve etrafta ormanların olduğu ve vardı gerçekten. Ve pirinç ekildiğini yazmıştı. Ve ben bunları tek tek göre göre geldim buraya. Tarih gözümde canlandı.
Taş düşme tehlikesi var yazıyordu. Gerçekten de az önce taş düştü buradan. Buradan gideceğiz ben. Bakıyorum niye yol yok diyorum. Meğerse buradaymış. Bakın. Normalde yolu burası. Çok tehlikeli. Düşme riski var. O yüzden bu şekilde yol yapmışlar. Kalenin yeri var ya. Öyle bir yerde ki. Adama boşuna Alamut'un padişahı dememişler. Yani öyle bir yer yaptırmış ki mantık dersi okumuştu ya, mantığını kullanmış. Burası alt kalenin kapısıymış. Burada açıklamada yazıyor. Şimdi biz kaleye doğru gidiyoruz. Hasan Sabbah Alamut Kalesi'ne yerleştiğinde bu kale vardı. Onu tamir ediyorlar ve buraya yerleşiyorlar. Kalenin Sasaniler dönemine ait olduğu söyleniyor. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü nereye gitsem Sasaniler dönemine ait olan yapılardaki taş tam olarak Alamut Kalesi'nin taşı gibi. Bakın. Buradan ne fedailer gelip geçti. Burası neymiş? Ay çok serin. Wow. Manzaraya bakın. Burada bir tane bilgi tabelası vardı. Buranın ne olduğunu oradan okuduk. Buradan kaleyi gözetliyorlarmış. Kim geliyor, kim gidiyor. Buradan rahatlıkla görebiliyorlarmış. Yollara bakın. Yani biz bu yılan gibi yollardan geldik buraya.
Buraya yakın olan bölgelerde insanlar Alamut bölgesindeki insanların önceden şeytanperest olduklarını söylüyorlar. Şu an var mı diye sordum. Şu an sanmıyorum diyorlar ama İslam devriminden önce olduklarını söylüyorlar. Bu bilgiler sahih mi bilmiyorum ama sonra gelip burada araştırma yapacağım. Bakalım bu bilgiler gerçekten doğru muymuş. Bazı kaynaklarda Nizamülmülk, Hasan Sabbah ve Ömer Hayyam aynı medresede okudu ve birbirleri arasında kim saraya giriş yaparsa diğerlerini de saraya sokacağına dair and içtikleri rivayet ediliyor. Ama benim okuduğum kitapta delillerle bu bilgiyi tamamen reddediyordu. Aşağıdan yukarı çıkarken bir yere kadar katırla buraya gelebiliyorsunuz. Tabii benim kıyafetim uygun olmadığı için ben katıra binemedim. Biz yürüme geldik. Burada çok fazla kertenkele var. İnşallah yılan yoktur. Batınilik inancı yayılmaya başladığı zaman Hasan Sabbah'ın fedaileri farklı bölgelerdeki kalelere yerleşiyorlar. Yani olan kaleleri tamir ediyorlar ve yerleşiyorlar. Ama mesela tarih kaynaklarda şöyle bir şey yazıyordu. Kalelerde çok yılan vardı. İlk olarak onları temizliyorlardı. Sonra yerleşiyorlardı diye. Yani burada da olma imkanı var. Dikkatli olmamız gerekiyor. Hasan Sabbah gizli gizli batıniliğin propagandasını yapıyor ve birçok resmi kurumlarda Hasan Sabbah'ın taraftarları var. Fedaileri demiyorum, fedailik farklı bir şey. Çünkü fedailer sadece kalede yetiştiriliyordu. Onları da size ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Alamut bölgesinde sabahları insanların çok fazla uğraşları olduğu için sadece akşam namazını cemaatle kılıyorlar ve sonrasında da Hasan Sabbah geliyor, fetva veriyor. Fetvalarında Allah'ın onları zora sokmak istemediğini, Allah'ın onların namazına ihtiyacı olmadığını söylüyor ve siz savaş zamanında biz batıniliği açık açık ilan ettiğimizde artık sizin namaz kılmanıza gerek yok. Hatta beklenen munci, yani beklenen kurtarıcı geldiği zaman buna Şii mezhebinde Mehdi diyorlar. Tabi bu İslam'da Mehdi olarak biliniyor. Şii mezhebinde İmam Mehdi ve bu görüş zaten birçok dinde de bulunmakta ve o zaman Mehdi geldiğinde tamamen refaha erileceğini, hiçbir fakirin olmayacağını ve bu yüzden zekat vermelerinin bile gerek olmadığını söylüyor. Şimdi şöyle bir şey var. Şii mezhebinde zaten bu inanış var. Yani şu anki Şii mezhebinde bu inanış var. İmam Mehdi geldiği zaman insanlar refaha ulaşacak ve hiçbir şekilde fakir kalmayacak. Hasan Sabbah'ın taraftarları ona Alamut'un padişahı diyorlardı. Hasan Sabbah'ın tabiriyle Nizamülmülk çok çirkin birisi ve insanlar onu gördüğünde gudubet görmüş gibi olduklarını anlatıyor. Ama Nizamülmülk'ün taraftarları onun uzun boylu, çok yakışıklı birisi olduğunu anlatıyorlar. Bu yeşil ustan. Sanırım kertenkele değil.
O zamanlarda çok büyük bir kıtlık yaşanıyor. İşte o kıtlıkla batınilik çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Hasan Sabbah diğer bölgedeki insanlara haber salıyor. Kim Alamut bölgesine yerleşirse onlara iş vereceğini, yemek vereceğini, bu kıtlıktan kurtulacaklarını söylüyor ve çoğu kişi buraya gelip yerleşiyor. Hem çalışıyorlar, hem aç kalmıyorlar ve hem de batıniliği kabul ediyorlar. Bu şekilde batınilik çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Alamut Kalesi çok yüksek bir yerde olduğu için bu kaleye su taşımaları imkansız. O yüzden su ihtiyaçlarını yağmur sularından ve eriyen kar sularından karşılıyorlardı. Bu kalede dolu su depoları var. Bu su depolarına sular doluyordu ve bu şekilde su ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Şimdi biz bu bölgeye geldiğimizde de etraftan çok fazla su akıyordu. Yani su konusunda kıtlık yaşadıklarını düşünmüyorum. Çünkü o zamanlarda zaten yani kuraklık daha azdı. Çünkü şu an kuraklık var. Yani kuraklık olduğu halde çok fazla su kaynakları vardı. Yani o zamanlarda mutlaka daha fazlaydı. Bizi getiren taksici abi, yukarıda bir tane su kuyusu var. Ondan ne kadar su çekerseler çeksinler hiçbir şekilde bu su bitmiyor dediler. O su bu. Kalenin son noktasına geldik. Bu tarafı kapatmışlar. O tarafa giremiyoruz. Ama yol var. Diğer taraftan gidiliyor olabilir. Bakalım o yolu bulabilir miyiz? Bakın. Kale çok yüksek bir dağın zirvesinde. Ve gerçekten manzarası da çok güzel. Selçuklu zamanında Nişabur'daki Nizamiye Medrese'nin müdürü Şerefiddin. Benim okuduğum kitapta Şerefiddin diye adlandırmışlardı ama sanki o Şerefiddin olarak ben algıladım. O yüzden ben Şerefiddin diyeceğim. Bu kişi Nizamiye Medresesi'nin müdürü. Şerefiddin'i Nizamülmülk çok sevdiği için Nişabur Nizamiye Medresesi'nin müdürünü yapıyor. Ama Şerefiddin bir batıni. Ama onlar kendilerini gizledikleri için bundan kimsenin haberi yok. Şerefiddin en iyi öğrencilerinden bir tanesi olan Musa Nişabur'u Alamut'a fedai olmaya gönderiyor. Ve Musa Nişaburi hocasından aldığı bir mektupla Alamut Kalesi'ne geliyor. Aşağıda Alamut Kalesi'ne yaklaştığında size ilk başta videoda dedim ya, Musa Nişaburi ilk olarak Alamut Kalesi'ni görünce böyle ellerini ısırıyor diye. İşte o buraya fedai olmaya geliyor. Buraya geldiğinde bakıyor. Diyor ki Allah Allah, buranın yolu nerede? Hiçbir şekilde yolunu anlayamıyor. Şuradan bakıyor, oradan bakıyor, o taraftan bakıyor, o tarafa gidiyor, dolanıyor. Hiçbir şekilde kaleye nasıl gireceğini anlayamıyor. Musa Nişabur'u oradan geçen bir adam görüyor ve adama yaklaşıp sen Alamut ahalisinden misin diye soruyor. O da sen kimsin diyor. Ben bir batınıyım. Buraya geldim, bir mektup getirdim. Kaleye girmem gerekiyor diyor. Adam ona birkaç tane soru soruyor ve emin olduktan sonra mektubu bana ver, Alamut Kalesi'ne ben ulaştırırım. Cevap geldiği zaman da sana cevabı veririm diyor. Musa Nişabur'u benim mektubumun cevabı yok. Benim mektubumun cevabı kaleye girmek diyor. Adam ona tamam sen burada bekle, ben mektubu götüreceğim. Eğer kabul ederseler seni kaleye götüreceğim diyor. Ve Musa Nişabur'u orada bekliyor, dinleniyor ve ertesi gün birkaç kişi Musa Nişabur'u götürüyorlar. Musa kaleye girerken etrafa bakınıyor. Diyor ki ne taraftan acaba giriliyor? Giriş nasıl? Yollar çok tehlikeli. Patika yol. Oradan herkes çıkamaz. Bir kişi bile zorla çıkıyor. Böyle hayretler içerisinde kaleye doğru gidiyor. Ve Musa kaleye giriyor. Onu komutanla görüştürüyorlar. Ve komutana ben Şerefettin'in öğrencisiyim. Burada fedai olmak istiyorum diyor. Ve komutan ona Alamut Kalesi'nin kanunlarından bahsediyor. Tabi Musa kanunları duyunca şok geçiriyor. Çünkü bu kanunlardan haberi yoktu. Alamut Kalesi'nde fedai olmak isteyenler artık hiçbir şekilde evlenemez, çocuk sahibi olamaz.
Çünkü onların üreme organlarını kesiyorlardı. Ve Musa bunu asla kabul etmeyeceğini söylüyor. Komutan buranın kanunu bu. Ya bunu kabul edersin ya da öldürülürsün. Çünkü sen buraya girdin. Ya fedai olacaksın ya da buradan çıkamazsın. Çıkmak istersen seni öldürmemiz gerekiyor diyor. Ve Musa ben buranın kanunlarını bilmiyordum. Bilseydim buraya gelmezdim diyor. Komutan kanun bu. Ya kabul edersin ya da öldürülürsün diyor. Musa komutanın ağzından giriyor, burnundan çıkıyor. Onu ikna etmeye çalışıyor. Ve komutana beni burada öldürün ama benim üreme organımı kesmeyin diyor. Komutan sen ölmeye hazırsın ama üreme organının kesilmesine hazır değilsin. Çok saçma değil mi diyor. Ve Musa ona ben evlilikten mahrum kalmak istemiyorum. Ben sıcak mizaçlı birisiyim diyor. Ve komutan ona senden daha sıcak fedailer vardı burada. Ve onlar bunu kabul etti. Hiçbir problemde yaşamadılar diyor. Musa ben bilmiyordum. Gerçekten bilseydim buraya gelmezdim diyor. Komutan ona git yarına kadar düşün ve buradaki fedailerle konuş. Onların görüşlerini al ve sonra gel kararını ver diyor. Fedailer benimle konuşmuyor. Nasıl konuşmam gerekiyor onlarla diye sorunca tamam ben onlarla konuşurum seninle konuşsunlar diyor. Ve Musa onlara gidip sorular soruyor. İşte hiç evlenmek istemedin mi? Aileni özlemiyor musun? Üreme organını keserken canın çok yandı mı? Ne zaman kestiler? Ne kadar sürede iyileşti? Bunları soruyor ve fedailerin cevapları onu çok şaşırtıyor. Fedailer gerçekten tamamen bir fedai ve bunların nasıl bu konuma geldiğine de şaşırıyor. Çünkü biz ailemizi özlemiyoruz. Biz dışarı çıktığımız zaman, suikast uyguladığımız zaman tamamen farklı kılığa giriyoruz. Çünkü bizi tanırsalar bizim ailemizden birisini öldürürler. Yani kısas uygularlar diyorlar. Musa buna çok şaşırıyor. Odasına çekiliyor ve sadece düşünüyor ne yapsam ne etsem diyor. Ve ertesi gün bir şekilde komutanı ikna ediyor ve artık Musa da orada fedai olmak için özel eğitim alıyor. Savaş eğitimi alıyorlar. Çünkü sonra kıyam etmeye hazırlanıyorlardı. Bu şekilde çok profesyonel olmaları gerekiyordu. Ve Musa Alamut Kalesi'nde fedai olmak için eğitim almaya başlıyor. O sıralarda Nizamülmülk'ün kulağına Şerefeddin'in batini olduğu haberi geliyor ve çok şaşırıyor, çok düşünüyor. Gerçekten olabilir mi diyor ve onun yanına casus gönderiyor ve başarılı oluyor ve Şerefeddin'in batini olduğunu öğrenince ve onu halk meydanında dar ağacına asıyor ibrete alem olsun diye. Şerefeddin'in idam edildiği haberi Alamut Kalesi'ne geliyor ve komutan Musa'nın yanına gelip Nizamülmülk hocanı idam etti diyor ve Musa çok üzülüyor, çok ağlıyor ve Nizamülmülk'ten intikamını almak istiyor. Komutan şu an kıyam etmedik. Bu yüzden dışarıya çıkamazsın diyor. Kıyam ettiğimiz zaman kendi kimliğimizi göstereceğiz. Biraz sabretmen gerekiyor. Zamanı geldiğinde düşmanlarımızdan tek tek intikamımızı alacağız diyor. Ve o sıralarda Hasan Sabbah artık kendini Mehdi olarak tanıtmaya başlıyor. Ve etrafındaki halk da onun İran milletini kurtaran kişi olduğunu düşündükleri için onun Mehdi olduğunu kabul ediyorlar. Ve artık kıyam ediyorlar. Nizamülmülk buraya bir asker ordusu gönderiyor ama başarılı olamıyorlar. Çünkü çok ciddi bir şekilde yolda can kaybı yaşıyorlar ve gerçekten bu kaleyi kuşatmak o kadar da kolay değil. Çünkü hiçbir şekilde askerler hep birlikte gidemiyorlar. Tek tek gitmeleri gerekiyor ve kalenin konumundan dolayı yukarıdan ne atsalar o askerleri zaten çok rahat bir şekilde öldürebilirler. Ve kitapta şöyle bir şey de yazıyordu. Hasan Sabbah etraftaki insanlara çok iyimser yaklaştığı, çok güzel ahlaklı davrandığı ve bu şekilde de etrafına insanları çektiği yazıyordu. Hatta Selçuklu askerleri için de esir aldıklarına işkence uygulamamış ve onlar emir kulu, onların bir günahı yok diyormuş. Yani bunlar kitapta yazıyor. Ben kitapta olanları size aktarıyorum.
Hasan Sabbah'ın kendisini Mehdi olarak ilan ettiğini söylemiştim. Mısır'daki İsmailiye halifesi Hasan Sabbah'ın yanına elçi gönderiyor ve elçiye ona şu haberi ulaştırmasını söylüyor. Ben halifeyken sen kendini lider olarak ilan edemezsin. Ve Hasan Sabbah elçiye sen bizim ilkelerimizin ne olduğunu ona söylemedin mi? Biz maddi, manevi Arap himayesinden İranlıları kurtarmak istiyoruz diyor. Ve elçi ona tabii ki de bunu söyledim. Ama halife şu bilgiyi de sana aktarmamı söyledi. O inandığın imam olan İsmail de bir Arap'tı. Sen bir Arap'ın görüşlerini kabul edip de nasıl milliyetçilik duyguları beslersin diyor. Ve Hasan Sabbah ona şu cevabı veriyor. İsmail her zaman şunu söylemiştir. İslam'ın yayılması demek diğer milletlerin Arap himayesi altına girmek değil. Her zaman İsmail bunu savunmuştur diyor. Ve bu şekilde biz de kendi ilkelerimizi savunuyoruz ve biz artık Arap himayesinden kurtulmak istiyoruz. Biz İranlılar refaha, özgürlüğe kavuşmak istiyoruz diyor. Alamut Kalesi'ndeki komutan Musa'ya gelip artık Şerefettin'in intikamını Nizamülmülk'ten alabilirsin diyor. Ve artık Musa kaleden dışarı çıkıyor ve Nizamülmülk'ten intikamı almak için yola koyuluyor. Ve Musa hakkında açıklama yaparken Musa'nın üreme organını kestirmediğini söylemiştim. O zamanlarda komutan ona bir erkek cinsel arzularını bastıramazsa hiçbir şekilde fedai olamaz demişti. Musa ona ben cinsel arzularımı bastırırım, ben güçlü bir kişiliğe sahibim demişti. Ve Musa yola çıkıyor. Yola çıkarken de Musa nefsine hakim olamayan bir tip aslında. Yolda giderken uğradığı şehirlerdeki kadınları görünce etkilenmeye başlıyor. Ve dinlenmek için gittiği kervansarayının kızına da aşık oluyor ve kızı babasından istiyor ve bu şekilde Musa evlenmeye karar veriyor ama evlilik prosedürünü bilmiyor. Çünkü yıllarca kalede kalmış, hiçbir şeyden haberi yok. Kızın babası ondan başlık parası istiyor. İşte düğün töreninin yapılması gerekiyor diyor. Musa da ona yol için verilen paraları kızın başlık parası olarak veriyor ve Musa aslında bir olayın içine düşmüş oluyor. O sadece cinsel arzularına yenik düştüğü için evlenmek istiyor ama kendini ciddi bir evliliğin ortasında buluyor. Ve ne oluyor? Komutan başka bir fedaiye Musa'ya güvenmediğini, cinsel arzularına yenik düşeceğini ve suikasti yerine getiremeyeceğini söylüyor ve başka bir fedai kadın kılığında Musa'nın peşine gönderiyor. Ve Musa'nın peşine giden fedai Musa'nın kaldığı kervansarayda şansı onu orada buluyor. Kervansarayın sahibinin kızı fedaiyi kadın olarak biliyor ve ona da diyor ki benim düğünüm var, seni de davet ediyorum. O da kimle evleniyorsan damat kim diyor. Musa Nişabur'u deyince fedai tam zamanında Musa'yı yakaladığından seviniyor ve tamam inşallah gelirim ama benim sana verebilecek bir hediyem yok diyor. Kervansarayın sahibinin kızı ise hediyeye gerek yok, sizin gelmeniz yeterli çünkü siz benim akrabam değilsiniz, o yüzden bir beklentim yok diyor. Düğün günü fedai Musa'ya yaklaşıyor ve diyor ki beni tanıdın mı? Sana bir hediyem var diyor. Musa ona bakıyor, yüzü ona çok aşina geliyor. Tam kim olduğunu anladığı zaman hemen fedai hançerini çıkartıp Musa'yı öldürüyor ve sonrasında kendisini de öldürüyor. Bu şekilde olayın ne olduğunu kimse anlamıyor. Yani fedailer de aslında fedailikte olan şey bu. Kendilerini fedai etmeleri. İlk suikast uygulanıyor ve sonra o suikastçı kendini de öldürüyor ve ortalıkta hiçbir şey kalmıyor. Bu şekilde kimsenin ne oldu ne bitti bundan haberi olmuyor. Sonra bu fedaiyi yıkarken onun üreme organı kesilmiş bir erkek olduğunu anlıyorlar. Hayretler içinde kalıyorlar ama olayı hiçbir şekilde anlayamıyorlar. Şimdi vereceğim bilgi kitapta yazıyordu. Bu konu hakkında ben kitapta olan bilgiyi aktaracağım. Eğer sizin bildiğiniz bilgi başkaysa, başka kaynaklar varsa
mutlaka bunu yorumlarda belirtin. Normalde kaynaklarda Nizamülmülk'ün Hasan Sabbah'ın bir fedaisi tarafından suikaste uğradığı yazıyor. Ama benim okuduğum kitapta durum biraz daha farklıydı. O zamanlarda Tacülmülk'ün Nizamülmülk'ün makamında gözü var. Etraftaki insanları Nizamülmülk'e karşı dolduruyor. Hatta Türkan Hatun'u da doldurmaya çalışıyor. Bu kitapta geçen bilgilerde ve Tacülmülk tarafından küçük bir çocuk aracılığıyla Nizamülmülk'e suikast uygulandığı yazılıyor. Yani küçük bir çocuk Nizamülmülk'ü öldürüyor. Hemen olay yaşanınca da Tacülmülk o küçük çocuğu öldürüyor ve ortada hiçbir kanıt kalmıyor. Bu kitapta geçen bir rivayet ama şöyle de yazıyordu. Nizamülmülk'ten sonra Tacülmülk Nizamülmülk'ün yerine geçmedi. O yüzden bu bilginin sahih olmama ihtimali de var. Ben okuduğum kitaptan bazı bilgileri size aktarmaya çalıştım. Bilgiler çok ayrıntılıydı. Onları kısa kısa anlatmaya çalıştım. Sizi de yormak istemedim. Ama az çok buraya geldiğimde size güzel bilgiler iletmek istedim. O yüzden daha farklı bilgilerle geldim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Alamut Kalesi Hülagu Han zamanında kuşatılıyor ve Batıniler dağıldığı zaman burada kimse kalmıyor ve sonrasında da buraya kendini İsmaili mezhebine mensup olarak tanıtan bir kısım insan orada haşhaş içiyorlar. Kalenin yolu çok zor olduğu için buraya pek gelen olmuyor ama kalenin etrafında izinsiz çekim yapmak yasak yazıyor. Niye böyle bir şey yazıyor bilmiyorum. İlginç, çünkü ben çok fazla yere gittim, ilk defa böyle bir yazı gördüm. Bu videomu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer beni desteklemek istiyorsanız mutlaka beğeni tuşuna basın ve yorum yapın. Bu şekilde beni desteklemiş oluyorsunuz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.